Duraksayan Avrupa Birliği, Türkiye ve günümüzün gerçekleri. Türkiye'nin 1959'da başlayan Avrupa Birliği macerası, 1996'daki Gümrük Birliği ve 2005'teki tam üyelik müzakereleriyle devam etmiştir. Türkiye, siyasi üyelik hakkı tanınmadan Gümrük Birliği'ne alınan ilk ülke olmuştur. 2002 sonrası AKP iktidarı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda bugüne kurucu ilkeleri, devlet yapısı ve iç istikrar alanında ciddi yansımaları olan hayati tavizler vermiş, ancak Avrupa Birliği'nden karşılığını alamamıştır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin jeopolitik ağırlık merkezlerine yönelik baskı politikaları her dönem devam etmiştir. Anlam planı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, seviye haritası ile Mavi Vatan, Avrupa Birliği uyum ve açılım süreciyle Güneydoğu Anadolu hedef alınmıştır. Bugün söz konusu ağırlık merkezlerine baskılar Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu şekilde devam etmektedir. Avrupa Birliği tarihsel olarak Türkleri öteki olarak görmüştür. Avrupa'nın 11. yüzyıldan itibaren Türklerle çatışmalı bir geçmişi vardır. Günümüzde Almanya'nın ve Fransa'nın PKK ve FETÖ'ye destek vermesi, hemen hemen tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk-Yunan ihtilaflarında Türkiye karşısında durmaları bu tarihsel sürekliliğin göstergesidir. Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi jeopolitiği için rakip görse de Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yani Asya güçleriyle ittifak halinde hareket etmesini, Asya'ya yönelmesini, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri etkisinden çıkmasını kabul etmez. Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik vizyonuna bağımlı ve aynı zamanda NATO içinde kaldığı sürece kendi jeopolitik egemenliğini elde edemez. Bu nedenle pek çok alanda egemenliği hedef alınan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik hevesini sürdürmesi gerçekçi değildir. Jeopolitik perspektifte celladına yanaşmaktan başka bir şey değildir. Diğer yandan ekonomik alanda Türkiye 1996'dan bu yana Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasından bazı kazançlar elde etse de aynı derecede kayıpları da olmuştur. Alman Dışişleri Eski Bakanı Klaus Kinkel, Gümrük Birliği üyelik dönemi başlangıcında şöyle demişti: Türkiye artık bizim Cezayir'imizdir. Bu birliğin sonunda Türkiye tam üye olmadan, yani tüm ortaklık haklarını elde etmeden kendi pazarını artık Avrupa'ya açmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliğine kabul edilmeden Gümrük Birliği'ne kabulüyle kolaylaştırılmış ticaret, malların daha kolay hareket etmesine olanak tanınması ve yabancı sermaye girişinin teşvik edilmesi sağlanmış olsa da, ülke ekonomisi için hayati önemde olan sanayi sektörü ve tarım sektörümüzün kaderi, karar mekanizmasında asla yerimizin olmadığı Avrupa Birliği'ne bırakılmıştır. Tarımsal ihracat konusunda bu sektörün büyümesini engelleyebilecek kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık ve küçüldük. Bugün tarımda dışa bağımlı ülke haline geldik. Bu anlaşmayla Türkiye Avrupa mallarına kapılarını açtı. Buna karşılık diğer ülke ve bloklarla serbest ticaret anlaşmaları yapmamız kısıtlandı. En önemlisi Avrupa Birliği'nin tüm ticari kararlarını çıkarlarımıza olsun olmasın kabul ettik. Diğer yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği için 27 ülke içinde siyasi irade ve istek yok denecek kadar az. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin hukuk, insan hakları, yolsuzluklarla mücadele, şeffaflık gibi müktesebatının öne çıkardığı alanlarda çok geride kalması önemli rol oynuyor. Ancak Avrupa Birliği'nin de özellikle İsrail-Filistin krizinde insan haklarını soykırıma varan derecede yerle bir eden İsrail'le aynı cephede durması, Rusya-Ukrayna savaşını Ukrayna'nın büyük kayıplarına rağmen sırf Avrupa Birliği savunma bütçesinin astronomik artışı için sürdürmeye odaklanması maksadıyla Rusya düşmanlığını en üst seviyeye taşıması, Almanya'da AfD'nin, Fransa'da Marine Le Pen'in, Romanya'da Kalin Georgescu'nun yasaklanmasını teşvik etmesi, Ukrayna'da alenen neonazilerle aynı çizgide durması, Avrupa Birliği'nin güvenilirlik ve ideal oluşturma özelliklerini zayıflatmıştır. Peki Avrupa Birliği bugün ne durumdadır?
Amerika Birleşik Devletleri'nden ilki jeopolitik, ikincisi ekonomik, üst üste yediği iki darbe ile Avrupa Birliği nereye savrulmaktadır? Ukrayna-Rusya savaşını kendisine büyük ekonomik kayıplar yarattığı ve yeteneği olmadığı halde neden desteklemektedir? Bu soruların cevapları Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaşım perspektifinde şüphesiz yol göstericidir. Avrupa Birliği jeopolitiği. Avrupa Birliği emperyalist bir yapılanmadır. Savunma ve güvenlik boyutunda Amerika Birleşik Devletleri'ne tam bağımlı kalmış, emperyalist karakterdeki Atlantik jeopolitiğinin Amerika Birleşik Devletleri yanında ayrılmaz parçası ve temsilcisi olmuştur. Soğuk Savaş bitince bağrında neredeyse soykırım seviyesinde Boşnak katliamlarının yaşandığı Yugoslavya krizine müdahale edememiş, Amerikan silah gücüne muhtaç kalarak geri çekilmiştir. Daha sonra eskiden Sovyet etki alanında kalan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamının NATO üyesi olmalarını ve Amerikan etki alanına girerek Rusya'yı kışkırtacak yıkıcı hamleler yapmalarını teşvik etmiştir. 11 Eylül sonrası Avrupa Birliği'nin büyük güçleri Fransa, İngiltere ve İtalya, Amerikan neokon politikalarına kayıtsız şartsız teslim olmuş, neokonların uydurduğu Saddam'ın nükleer silah masalına yalan olduğunu bildikleri halde inanmışlardır. Enerji arz güvenliğinde bağımlı olduğu sınırdaşı Rusya ile düşmanlık ve hatta savaşı göze alma eşiğini Soğuk Savaş yıllarından daha üst seviyeye çıkarmıştır. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Avrupa Silahlı Kuvvetleri NATO üzerinden büyük bir savaşı kurşun atmadan başarmanın sarhoşluğu içinde Amerika Birleşik Devletleri gibi küçüldü. Savaş gemileri, uçaklar, zırhlı birlikler hızla emekli edildi. 1993 yılında Maastricht Anlaşması'yla Avrupa'nın ortak dış ve güvenlik politikası gündeme geldi. Aynı yıl genişleme kararı aldılar. Ancak genişleme savunma yeteneklerinde söz konusu olmadı. Amerika Birleşik Devletleri güdümündeki NATO'nun Avrupa Birliği'ne savunma otonomisinin kapısını aralaması ilk kez Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ile başladı. Bu kimliğin politikaya dönüşmesi ancak 1999 yılında başarıldı. Aradan geçen yıllarda Avrupa Birliği hırslı birkaç girişime rağmen Avrupa Ordusu, PESCO gibi gerek Rusya gerekse Amerika Birleşik Devletleri karşısında kolektif askeri yeteneklerinin özgül ağırlığını arttıramadı. Zira Amerika Birleşik Devletleri 1949 sonrası Avrupa ülkelerini İngiltere ve kısmen Fransa hariç stratejik tembelliğe alıştırdı. Avrupalılar kendilerine sunulan neredeyse bedava savunma ve caydırmadan memnun şekilde savunma harcamalarını ekonomik alanda değerlendirdiler. Refah toplumu kurdular. Şimdi Avrupa Birliği refah devletleri topluluğundan güvenlik devletleri topluluğuna geçme durumunda kaldı ve zorlanıyor. 800 milyar avroya yakın bir kaynağa 2030 yılına kadar ihtiyaç duyuyorlar. Bu kaynaklar halklar üzerinde ciddi kemer sıkma politikaları olmaksızın sağlanamaz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri gerilerken, Avrupa Birliği ve İngiltere her alanda zayıflarken Ukrayna-Rusya savaşı sona yaklaşıyor. Ukrayna artık Trump'ın açık askeri desteğini de kaybetmiş durumda. Avrupa'da Fransa dışında Ukrayna'da güvenlik garantisi sağlayacak yapılanmaya asker verecek ülke yok. Diğer yandan bugün için Avrupa Birliği yanında Amerika Birleşik Devletleri olmaksızın Rusya karşısında tek başına caydırıcılık sağlayamıyor. Ancak bu zafiyet Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik çıkarlarıyla uyum sağlıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ile Rusya yakınlaşmasını ve dolayısıyla Avrasya Adası'nın batısında birliğini sağlamış bir güç istemez. O nedenledir ki Rusya'nın Avrupa'ya tehdit teşkil edecek şekilde davranması her zaman teşvik edildi. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin bugünkü yönetim kadroları ile Londra merkezli küresel oligarşik finansal yapı ve monarşi ile Amerika Birleşik Devletleri neokonların etki alanında olduğu söylenebilir. Bu yapı Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer savaş gücüne, çok zengin doğal kaynaklara ve en büyük yüz ölçümüne sahip bir devlet olarak Avrupa'nın yanı başında büyümesine izin vermez.
Ancak Ukrayna'yı destekleyecek askeri güce sahip olmadıkları halde Ukrayna'nın savaşa ve Rusya'ya zarar vermeye her koşulda devam etmesini dayatıyorlar. Bu durumun Amerika Birleşik Devletleri askeri endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerine sürekli silah satışını da teşvik ettiğini ekleyelim. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerine 120 milyar dolar değerinde silah sattı. Bu çok kıymetli ticaretin devamı için Amerika Birleşik Devletleri her zaman Avrupa için bir tehdidin varlığını ister. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le denge arayışında Avrupa'dan uzaklaşırken Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını arttırıp Rusya ile sürekli düşman kalmasını arzular. Bu nedenledir ki 9 Mayıs 2025 tarihinde Moskova'da yapılan zafer törenlerine İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı Nazi işgal ve rejiminden kurtaran asıl güç Sovyetler olduğu halde Avrupa Birliği iştirak etmemiştir. Avrupa Birliği ve aşil topukları. Avrupa Birliği eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa'yı dünyanın geri kalanının vahşi ormanı ile çevrili bir refah bahçesi olarak tanımlamıştı. Ancak önce Covid dönemi ve ardından Rusya-Ukrayna krizi ve son olarak Trump'ın MAGA rejiminin Avrupa Birliği savunma ve ekonomisine doğrudan saldırı sayılabilecek açıklama ve uygulamaları ile Avrupa Birliği refah bahçesi olmaktan hızla uzaklaşıyor. Avrupa Birliği, Trump yönetiminin 20 Ocak 2025'te iktidara gelmesinden sonra ciddi kriz içine girdi. Bugün itibariyle çeşitli alanlarda önemli zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklar Avrupa Birliği'nin iç bütünlüğünü ve küresel etkinliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bunlar Avrupa Birliği'nin aşil topukları olarak değerlendirilebilir. Bu zorluklar sırasıyla ekonomik durgunluk ve rekabet gücü kaybı, göç ve sığınma politikalarındaki zayıflıklar, dış politika ve savunma alanında stratejik zafiyetler, enerji açığı ve sanayisizleşme, üye devletler arasındaki siyasi istikrarsızlıklar, tarım politikaları ve çiftçi protestoları, nüfus azalması ile kurumsal ve stratejik uyum eksikliği olarak sıralanabilir. Bu zafiyetler Avrupa Birliği'nin 21. yüzyılın son 75 yılında yeni vizyon belirlemesi ve rota çizmesini gerekli kılıyor. Ekonomik durgunluk. Avrupa Birliği yaşlanıyor ve üretkenliği düşüyor. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in gerisindeler. Lokomotif Almanya'nın sanayi temeline bağlı ekonomisi, Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı baskılardan ciddi şekilde etkileniyor. Avrupa Birliği ekonomisi son yıllarda düşük büyüme oranlarıyla dikkat çekmektedir. 2025'te %1,5'luk bir büyüme öngörülürken bu oran Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük ekonomilerin gerisindedir. Ayrıca yüksek kamu borçları ve bütçe açıkları özellikle Yunanistan, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde ekonomik esnekliği kısıtlamaktadır. 2023'te Avrupa Birliği'nin Çin'le 291 milyar avroluk bir ticaret açığı vardı ve bu da bir dengesizliğe işaret ediyordu. Bugün bu açık Çin lehine 305 milyar avroya varmıştır. Çin, nadir metaller, ilaç ve kimyasallar da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin bağımlı olduğu 200'den fazla ürünün yaklaşık 1/3'ünü tedarik ediyor ve bazı sektörler %90'a kadar bağımlılığa ulaşıyor. Çin, 2025'in sonuna kadar Avrupa Birliği'nin en iddialı olduğu otomobil üretiminde Avrupa Birliği'ni geride bırakacaktır. Bu süreçte Avrupa Birliği'nin kendi iç kurallarının katılığı da önemli rol oynuyor. Avrupa Birliği'nin başta çevre düzenlemelerini basitleştirmemesi ve azaltmaması durumunda Avrupa otomotiv pazarının 10 yıl içinde yarıdan fazla azalabileceği konusunda uyarılar medyada yer alıyor. Trump yönetimi de Avrupa Birliği karşısında artan ticaret açığını aşağıya çekmek ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatı yeni tarifeler üzerinden azaltmayı çoktan hedefe koydu. Amerika Birleşik Devletleri 2022'de Avrupa Birliği lehine 131 milyar dolar ticaret açığı vermişken bu açık 2024'te 235 milyar dolara yükseldi. Trump bu oranı tersine çevirmek için Avrupa Birliği ekonomilerinin zayıflamasını hedeflerken diğer yandan da savunma harcamalarının artışını istemektedir. Bu durum
şüphesiz büyük kırılganlıklar yaratacaktır. Diğer taraftan Avrupa Birliği ekonomisinin bir diğer lokomotifi Fransa, artan borç stokları ve dengesiz iç siyasetle karşı karşıya kalmış durumda. Göçmen ve kültürler arası çatışmalarla uğraşan Fransa, 2024 yılında milli gelirinin %5,8'ine eşit bir bütçe açığı kaydetti. Uzmanlar bu durumda 3-4 yıl içinde sadece borç faizinin yılda 108 milyar doları aşabileceğine dikkat çekiyor. Bu miktar Fransa'nın eğitim ve savunma bütçelerinin toplamına eşit. Diğer yandan Avrupa Birliği'nde genç işsizliği Şubat ayında %14,5 oldu ve bu da gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonundaki zorlukları yansıtıyor. Yasa dışı göç sorunu. Amerika Birleşik Devletleri neokonlarının İsrail ve NATO'nun neden olduğu Kuzey Afrika ve Orta Doğu krizleri nedeniyle Avrupa Birliği, Arap Baharı sonrası ciddi yasa dışı göç ve mülteci akımına sahne oldu. İşin ilginç yanı, Akdeniz üzerinden bu hareketlenmenin öngörülmesine rağmen Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail politikalarına, Somali, Sudan, Afganistan, Irak, Libya, Suriye politikalarına kayıtsız şartsız destek vermesidir. 2011 ile 2015 arasında 604 bin mülteci ve kaçak göçmen Avrupa Birliği topraklarına girdi. Bu sayıya 2015 yılında neredeyse 2 milyon eklendi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin 9 milyar avro karşılığı onur kırıcı yasa dışı göç mutabakatını imzalaması ile bu sayı 2016'da yarım milyona düştüyse de 2017 ile 2025 arasında toplamda 1,8 milyon Orta Doğu, Kuzey Afrika ve sahil göçmeni daha Avrupa Birliği ülkelerine geçmeyi başardı. Bugün itibariyle Avrupa Birliği sınırları içinde 6,2 milyon Ukraynalı dışında 3 milyon Orta Doğu, Afrika kaynaklı mülteci, geçici koruma altında insan mevcut. Ayrıca yıllık bazda 900 bin ila 1 milyon arasında ilk sığınma başvurusu yapılırken 200 bin ile 250 bin arasında düzensiz göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yapmaktadır. 27 üyeli Avrupa Birliği'nde toplamda 3 milyon Orta Doğu, Afrika kökenli mülteci, geçici koruma altında insan varken, Türkiye'de tek başına 2,8 milyon Suriyelinin bulunması son derece üzücü ve düşündürücüdür. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikaları üye ülkeler arasında uyumsuzluklar nedeniyle etkin bir şekilde uygulanamamaktadır. 2015'ten bu yana artan zorunlu göç hareketleri karşısında Avrupa Birliği neredeyse savunmasız durumdadır. Bu konuda yeni ve bağlayıcı düzenlemelerin 2026'da yürürlüğe girecek olması mevcut sorunların çözümünü geciktirmektedir. Avrupa Birliği'nin en büyük göç nedeni olan Afrika'ya bakışı da değişmiş değil. Bugün Afrika'nın geri kalmasının en büyük nedeni 15 ila 17. yüzyıllar arasında ucuz emek olarak köleleştirilen milyonlar ve daha sonra başta altın olmak üzere değerli mineral ve madenlerin sınırsızca ve acımasızca sömürülmesidir. Avrupa Birliği bugün sömürdüğü ülkelerden değişik nedenlerle göç eden mülteciler, kaçak göçmenlerle dolup taşmaktadır. Afrika kıtası ve bilhassa Sahel bölgesi insanları Akdeniz kıyıları üzerinden Avrupa limanlarına erişim için her yolu denemektedir. Bu göçün durması, Afrika'da kan dökülmesinin durmasına, iç savaşların sona ermesine ve ekonomik istikrarın tesis edilmesine bağlıdır. Afrika'nın bugünkü nüfusu 1,4 milyardır. Yüzyılın başında bu nüfus 133 milyon idi. Mantıklı düşünce yolu ile Avrupa 11 kat bu artıştan etkilenmemek için Afrika'da istikrar yaratmalı ya da istikrar yaratacak güçlerle işbirliği yapmalıdır. Bugün Afrika'da en büyük istikrar yaratıcı devlet Çin'dir. Avrupa Birliği'nin Afrika'da Çin'i rakip olarak değil, işbirliği unsuru olarak görmesi gerekirken Avrupa Birliği Çin'i rakip görmektedir. Avrupa sömürgeci kimliğiyle Afrika'da Çin'in güçlenmesinden rahatsız olmaktadır. Bu durum Avrupa'ya yönelik göçün önlenmesine hizmet etse de bu anlayıştan kurtulamıyorlar. Dış politika ve ortak savunma sorunları. Avrupa Birliği dış politika ve savunma konularında ortak bir strateji geliştirmekte zorlanmakta.
Bu zayıflık Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığı tekrar ortaya çıkardı. Üye devletlerin egemenlik alanlarında yetki devrine sıcak bakmaması, birliği askeri açıdan zayıf ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale getirmiştir. Bu durum aynı zamanda Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör olma potansiyelini sınırlamaktadır. Özellikle Macaristan, Slovenya gibi Rusya'ya yakın ülkelerin durumu Avrupa Birliği'nin oydaşma içinde güvenlik politikası geliştirmesine izin vermiyor. Diğer yandan son 76 yıldır savunma bütçesine milli gelirden ortalama %2 civarında ve hatta altında kaynak aktaran çoğunluk Avrupa Birliği devletinin 2022 Ukrayna-Rusya savaşı sonrası savunma bütçelerini %2 üzerine çıkarması halktan henüz ciddi tepki almadı. 2022'de savunmaya 240 milyar avro harcayan Avrupa Birliği, 2024'te 326 milyar avro harcadı. Ancak Trump'ın iktidarı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği elitlerinin Rusya ile düşmanlık uğruna bu oranı %5'e yükseltme baskısı devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mart 2025'te Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı adlı stratejik bir savunma girişimi önerdi. Bu plan, 2030 yılına kadar Avrupa'nın savunma altyapısını güçlendirmek amacıyla 800 milyar avroya kadar yatırım yapmayı öngörüyor. Bu artışın halka yüklenecek yeni vergiler üzerinden sağlanacağı kesin. Bu durumun da ciddi sosyal patlamalar yaratma potansiyelini hatırlatalım. Bu kaynak bulunsa da son 76 yıldır refah toplumuna dönüşen Avrupa halklarının savaşçı ve ölmeye hazır güvenlik paradigmasına geçmesi kolay değil. Enerji açığı ve sanayisizleşme. Avrupa Birliği Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra enerjide ucuz Rus doğalgazından uzaklaşarak Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı pahalı LNG tedariğine yönelmiştir. Bu durum hane halkının enerji faturasını toplamda 2 kattan fazla arttırmış, toplamda enerji kıtlığı yaşayan kitlelerin sayısı 30 milyondan 80 milyona çıkmıştır. Almanya'da 2022 yazında sabotaj sonucu imha edilen kuzey akım boru hatlarının durumuyla ilgili soruşturma bile açılmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Baltik ülkelerinin istihbarat ve özel kuvvetlerinin bir operasyonu olan bu sabotaj, Alman milli servetine zarar verdiği halde açıklama dahi yapılmamıştır. Diğer yandan Rusya ile Avrupa'nın başta enerji olmak üzere ticaretin önlenmesi bir yana, başta Almanya olmak üzere Avrupa sanayinin Amerika Birleşik Devletleri'nde üretime devam etmesi için her türlü manipülasyon yapılmış ve sonunda ağır tarifeler getirilmiştir. Avrupa sanayi üretimi 3 yılda %3 gerilemiştir. Benzer şekilde egemen Avrupa Birliği ülkelerinin elektrik çevrimlerine Avrupa Birliği müktesebatı ve komisyon kararları sonucu müdahalelerle ülkeler birbirlerine daha bağımlı hale getirildi. 2025 baharında İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşanan kitlesel elektrik kesintisinin neden olduğu krizin paniğe yol açması nedeniyle Avrupa Birliği'nde olağanüstü hal ilan edildi. Böylece Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamadaki başarısızlığı bu alanda da ortaya çıktı. Ortak politika eksikliği. Bugün 27 üyeye sahip Avrupa Birliği genişliyor. Ancak genişlemenin asıl nedeni jeopolitik. Bunun en tipik örneği Kıbrıs. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölünmüş olması ve ciddi siyasi askeri sorunlarla iç içe olmasına rağmen 2004 yılında üye yapılması Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz havzasında etki alanını genişletmesine yönelikti. Türkiye'nin bu hamleye garantör devlet olarak onay vermesi Cumhuriyet tarihinin en büyük hatalarından birisiydi. Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizması özellikle dış politika, vergi ve bütçe gibi hassas konularda oy birliği esasına dayanmaktadır. Bu durum herhangi bir üye devletin vetosuyla kararların alınamamasına yol açabilmektedir. Avrupa Parlamentosu'nda 7 ayrı siyasi gruplaşma, Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler ve Demokratlar ve bunun gibi jeopolitik perspektifte Batı, Doğu, Kuzey ve Güney üye gruplaşmaları, ekonomik perspektifte Schengen ve Avro bölge ayrışmaları mevcuttur. Bu çeşitlilikler Avrupa Birliği'nin zenginliği olarak lanse edilse de
Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenliğinden çekilmesi ve Trump'ın gümrük tarifeleri sonucu söz konusu zenginlik aksine ayrışmayı daha da hızlandıracak. Bu durumda karar süreçlerini menfi etkileyecektir. Diğer yandan Avrupa Birliği içinde entegrasyon bugüne kadar iki farklı hızla ilerledi. Almanya-Fransa odaklı çekirdek Avrupa derin entegrasyonu sürdürürken Doğu ve Güney ülkeleri daha gevşek entegrasyon istiyor. Macaristan ve Polonya gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin hakim görüşüne göre demokratik değerler ve hukuk devleti ilkeleri konusunda sorun yaratıyor. Bu da birlik içinde çatlaklar oluşturuyor. Ukrayna'nın üyelik süreci de tamamen jeopolitik nedenlerle gündemde tutuluyor. Ancak gerçekçi değil. Avrupa Birliği'nin iki büyük ekonomisi olan Almanya ve Fransa iç siyasi sorunlarla mücadele ediyor. Almanya'da ekonomik yavaşlama, Fransa'da ise gerek ekonomik kriz, gerekse hükümet krizleri bu ülkelerin Avrupa Birliği içindeki liderlik rollerini zayıflatmaya devam ediyor. Tarihinin en zor dönemini yaşayan Avrupa Birliği'nin ortak politikalar geliştirme kapasitesi bugün için büyük yara almış durumda. Üye devletler arasındaki görüş ayrılıkları ve ortak vizyon eksikliği, birliğin krizlere karşı etkin bir şekilde tepki vermesini engellemektedir. Tarım politikaları ve çiftçi protestoları. Avrupa'da çiftçiler Avrupa Birliği tarım politikalarından menfi şekilde etkileniyorlar. Çiftçiler artan üretim maliyetleri ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı protestolar düzenlemektedir. Yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleriyle dış ülkelerden gelen ucuz tarım ürünleri çiftçilerin tepkisini çekmektedir. Bu durum Avrupa Birliği'nin tarım politikalarının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Çiftçilerin üretim maliyetleri Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji, gübre ve nakliyede yaşanan artışlar nedeniyle önemli ölçüde arttı. Diğer yandan çiftçilerin gelirleri azaldı. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat kapsamında pestisit ve gübre kısıtlamaları ya da nadas mecburiyeti gibi çevresel düzenlemeler de üretim süreçlerini zorlaştırdı. Bunların üzerine Avrupa Birliği'nin Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerinden gümrük vergisi almaması ile Güney Amerika ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları çiftçileri zorladı. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası çerçevesinde sağladığı sübvansiyonların büyük işletmelere gitmesi de başta Doğu Avrupa ülkelerinde çiftçilerin protestolarını tetikledi. Halen bu sorunlar artarak devam ediyor. Nüfus azalması. Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar karşı karşıya olduğu demografik sorunlar, ekonomik büyüme, sosyal güvenlik sistemleri ve iş gücü piyasalarını ciddi şekilde etkileyecektir. Avrupa Birliği nüfusu 2026'da 453,3 milyona eriştikten sonra 2050'ye kadar 448 milyona düşecektir. 65 yaş üstü nüfus ise 94 milyondan 136 milyona çıkacaktır. Sosyal güvenlik sorumluluğu altında devletin yükü önemli ölçüde artacaktır. Bu durum 15-64 yaş arası çalışan nüfusu %64'ten %56'ya düşürecektir. Bunun anlamı üretim kapasitesi ve ekonomik büyüme alanında zafiyet yaratacak şekilde 27 üyenin 22'sinde çalışan insan sayısı düşecektir. Avrupa Birliği özellikle sağlık, inşaat ve bilişim gibi sektörlerde bugün dahi ciddi zorluklar yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon iş gücü kaybı yaşamaktadır. Bu açıkları kapatmak göçmen işçiye ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar mülteciler ve yasa dışı göçmenler kaçak olarak çalışıp bazı sektörlerde açığı kapasalar da bu durum bazı ülkelerde siyasi kutuplaşmayı ve yabancı karşıtlığını körükleyebilir. Dolayısıyla bu kitlelerin yaratacağı sosyal sorunlar bugünün ekonomik kazançlarından çok daha fazla olacaktır. Fransa'da ve İngiltere'de yaşananlar buna örnektir. Değerlendirme. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik gücü her alanda gerilemektedir. Buna paralel olarak Avrupa Birliği'nin de hem ekonomik hem jeopolitik gücü gerilemektedir. Rusya ve Çin, küresel güneyle artık küresel siyaseti belirleyici güçlere dönüşmüştür. Avrupa Birliği'nin karşı kaldığı ciddi hamlelere rağmen
Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngesinden çıkıp çıkmayacağı savunma yeteneklerinin ve siyasi bütünlüğünün bir fonksiyonu olacaktır. Ancak refah devletleri topluluğunun güvenlik devletine dönüşmesi çok zordur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1968 sonrası Nixon döneminde yaşadığı Vietnam tecrübesi ortadadır. Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonik çıkarları için Avrupa Birliği ülkelerini başta Almanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan'ı vassalları olarak kullanmaya devam edecektir. Ancak Rusya ve Çin karşısında durum üstünlüğü sağlayamayan, kendi içinde çok ciddi demokrasi, ekonomi ve iç savaş tartışmalarını gündeme getirecek kadar hayati kamplaşma sorunları yaşayan Amerika Birleşik Devletleri, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde hızla güven kaybına neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri karşısında sağlam duruş sergileyemeyen Avrupa Birliği nomenklaturası da Avrupa Birliği ülkeleri içinde güven kaybına neden olmaktadır. Macaristan ve Slovenya'nın durumu ortadadır. Bu durum gelecekte pek çok Avrupa Birliği ülkesinin Rusya ve Çin'le dostane ilişkiler kurmasını engellemede Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayacaktır. Böylesine bir karmaşık konjonktürde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi ve tam üyelik perspektifini açması ancak ve ancak Türkiye'nin kolektif Batı jeopolitiğine boyun eğerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de tavizler vermesiyle mümkün olacaktır. Bu sürecin de ucu açık tutulacaktır. Türkiye tam üye olsa bile 21. yüzyıl jeopolitiğinin yakıcı sorunlarını Avrupa Birliği uğruna kendi aleyhinde sonuçlandırmak zorunda kalacaktır. Bu da mümkün değildir. Diğer yandan Türkiye'nin güvenlik devleti ve büyük bir silahlı kuvveti idame ediyor olması, Amerika Birleşik Devletleri savunma şemsiyesinden ayrılmak zorunda kalan Avrupa'nın savunma yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır. O nedenle son aylarda Türkiye'ye son derece iltifatkar şekilde yaklaşmaktadırlar. Ancak bu durumun tek taraflı bir çıkar ilişkisi olduğunu hatırlatmak gerekir. Avrupa Birliği, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi açık Türk düşmanı ve çok sayıda dolaylı Türk düşmanının mevcut olduğu bir kulüptür. Türkiye asla ve asla jeopolitik çıkarlarını garantiye almadan bu tuzağa düşmemelidir. Şüphesiz Türkiye'nin geleceğinde son 66 yıldır dışında tutulduğu Avrupa Birliği'nin çıkarları değil, Türkiye'nin çıkarları öncü rol oynamalıdır. Türkiye, hayali bir Avrupa Birliği üyeliği yerine coğrafyası, ekonomisi, ticareti ve tarihinin gerektirdiği Avrasya merkezli, kendine has çok boyutlu dış ve savunma politikası oluşturmalı ve uygulamalıdır. Türkiye, 21. yüzyılda anti-emperyalist ve anti-siyonist tutum içinde kalmalıdır. Bu durum, diğer taraftan devletimizi Batı karşıtı yapmamalıdır. Türklerin Avrupa'ya Batı uygarlığı olarak yönelişi, Osmanlı Devleti döneminden bu yana devam etmektedir. Türkiye, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti kimliğini koruyarak Batı uygarlığı olarak tarif edilen evrensel kültür, hukuk, kurallar, insan hakları normları çerçevesi içinde hareket etmelidir. Din temelli ve etnik temelli siyasi partiler bu hedeflere erişimde engebeler yaratsa da Türk milleti başta dinin siyasallaşması üzerinden dinle aldatılmaya, maddi değerler üzerinden yolsuzluklara, baskılar sonucu oluşan kanunsuzluklara karşı durmalıdır. Mandacı doktrin altında kayıtsız şartsız gerileyen batıya teslimiyete karşı uyanık olmalı, şartlar ne olursa olsun ülkemizi iç karmaşa ortamına taşıma potansiyeli olan kışkırtmalara, kutuplaşma tuzaklarına düşmemelidir. Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizdir gibi jeopolitik gerçeklerle uyuşmayan bir hayali sürdürmesi, Tanzimat'tan bu yana süren batıya hayranlık ve bağımlılık zihniyetinin devam ettiğini gösteriyor. Avrupa Birliği üyeliği artık Türkiye için somut ve elde edilebilir bir hedef değil, gri bir alanda oyalama istasyonudur. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye biçtiği rol, göçmen deposu ve çevre ülke olmaktan öteye gitmemektedir. 1996'dan bu yana bir kısım avantajlar elde ettiğimiz,
Ancak bir o kadar kayıplar yaşadığımız Gümrük Birliği yeniden gözden geçirilmeli ve Avrupa Birliği'nin bugün karşı karşıya kaldığı çok ciddi zafiyet alanları göz önüne alınarak fayda ve mahsur analizi yeniden yapılmalıdır. Avrupa Birliği hedefi gibi soyut ve elde edilmesi jeopolitik nedenlerle çok zor olan bir hedefle oyalanmak yerine BRICS artı ve Avrasya-Afrika merkezli politikalar Türkiye'ye bağımsızlık temelinde kalkınma ve çok yönlü diplomasi imkanı sağlayabilir. Bu dönüşüm hem ekonomik bağımsızlık hem de jeopolitik egemenlik açısından zorunlu hale gelmiştir. Avrupa Birliği Türkiye için artık bir hedef değil, karşılıklı saygıya dayalı sınırlı işbirliği yapılabilecek bir aktör olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin asıl önceliği kendi jeopolitik çıkarlarıdır. Avrupa Birliği ile kurumsal ilişkilerini eşit statüde sürdüren ama üyelik takıntısından kurtulmuş bir dış politika esas olmalıdır. Bağımsız, çok yönlü, pragmatik bir dış politika ile ne batıya tam angajman ne de doğuya tam yöneliş yerine her iki tarafla dengeli ilişkiler kurarak kendi stratejik özelliğini inşa etmesi esas olmalıdır. Türkiye gelecek 10 yıllara sıcak para akışına bağımlı küresel finans tuzağından uzaklaşmış, üretim ekonomisine yönelmiş, ekonomik bağımsızlık parametrelerine yakınlaşmış bir devlet olarak temellerini sağlam tutmalıdır. Böyle bir Türkiye, ısrarcı bağlantısızlık, çok kutuplu dünya düzeni içinde aktif tarafsızlığı başarabilir. Bunun reçetesi de şüphesiz Kemalizmin altı okunun yani devletçilik, halkçılık, devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin içinin sözde ya da teoride değil, özde ve pratikte doldurulmasıdır. Türklerin atası Büyük Türk bu reçeteyi boşuna yazmamıştır. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere Cumhuriyetimizi koruyan, temellerini sağlamlaştıran, başı dik, namuslu, dürüst, vefakar ve cesur nesiller yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarını geri bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur sözüyle belirttiği gibi Türk annesi hem milletimizin hem cumhuriyetimizin en güçlü dayanağıdır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı yarınlar.